Dünyanın hemen hemen her yerinde otostopçulara denk gelinebiliyor. Çoğunlukla sorunsuz seyahat eden bu gezginler bazen açıklanamayan durumlar yaşanmasına sebep olabiliyor. Gelin doğruluğu kanıtlanmasa da bazı kişilerin bu otostopçularla yaşadığı paranormal hikayelere hep birlikte göz atıldı. Ben Berke Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. ...1979 Ekim'inin sisli bir cuma akşamında 26 yaşında bir halı döşemecisi olan Roy, otomobil ile evine dönüyordu. O gün izlediği atçılık yarışını düşünmekteydi. Stanbridge'in köyü Bedfordshire'da yaklaştığında yol kenarında otostop yapan genç bir adam gördü. Adam beyaz bir gömlek, siyah bir pantolon giymişti. Roy, genç adamın önünde durup onu nereye gitmek istediğini sordu. Genç otostopçunun bu soruya cevabı ise konuşmaksızın yalnızca Dunstable yönünü göstermek oldu. Sonunda otostopçu yine tek kelime konuşmadan otomobile bindi. Roy, adamın bu tavrı karşısında hiç şaşırmadı. Çünkü deneyimlerine dayanarak bazı otostopçuların konuşmayı pek sevmediklerini biliyordu. Bir yandan da yabancının sağır ve dilsiz olabileceğini düşünmekteydi. Yol boyu konuşmakta ısrar eden Roy, hiçbir şekilde bu otostopçudan cevap alamadı. En sonunda pes eden Roy sessizliğe büründü. Uzun bir süre birbirleriyle hiç konuşmadan yol aldılar. Sonunda Roy aradaki soğukluğu gidermeye karar verdi. Roy durumunu şu şekilde anlattı. Ona sigara ikram etmek için döndüm. Adam yok olmuştu. Fren yaptım. Her tarafı araştırdım, hiçbir yerde yoktu. Hemen otomobili çalıştırdım ve oradan uzaklaştım. Kısa bir süre sonra Roy bölge polisiyle görüştü. Sonuçta polis güvenilir olduğu kanısına vardı. Ayrıca Roy'a yaptıkları testlerde fazla miktarda alkol olmadığı tespit edildi. Gerçekten de Roy yarışma boyunca sadece 1-2 şişe bira içmişti. Buna rağmen polis yok olan yolcu hakkında yapabileceği pek bir şey olmadığını da biliyordu. Böylece hikaye bir kez daha açıklanamadan kalıyordu. Birkaç gün sonra Dunstable gazetesinden Anne Court, Roy'la röportaj yaptı. Röportaj sonunda Anna, Roy'un sözlerini inandırıcı bulduğunu yazıyordu. 1980 Mart sonlarında ise Roy hala otomobiline aldığı kişinin bir otostopçu hayalet olduğu fikrinde ısrar ediyordu. Polis ve basın Roy'a açıkça inanıyorlardı. Fakat onların değerlendirmesi olayı gerçek olarak kabul etmek için yeterli değildi. 18 Mayıs 1980 yılında gece saat 2'de David Minnesota'da seyir halindeyken genç bir bayanın otostop çektiğini görür. Bu iyi giyimli kızıl saçlı orta yaşlardaki kızı aracına almak için yanına yaklaştı. Kız garip tavırlarının yanı sıra çok garip konuşmaktaydı. Gece geç saatlerde olduğu için David onun arabasını aldı ve yola çıktı. İlk başlarda tavırları garip gelse de kız daha sonrasında bazı hikayeler anlatmaya başladı. Sorun şu ki David'in sorduğu veya söylediği şeylere değil farklı şeylere cevap veriyor ve anlatıyor gibiydi. David'in anlattığına göre kız sanki onunla değil başka bir şeyle konuşuyor gibiydi ve sanki David onun için hiç orada değildi. David korkunun yanında sinirlenmeye başladı ve arabayı kenara çekerek kız araçtan inmesini söyledi. Fakat kız sanki onu hiç duymuyor, ileri geri sadece kafasını sallıyordu. David tekrarladı ve araçtan inmesini söyledi. Kız yine cevap vermedi. David artık sinirinin etkisiyle kızı hemen arabadan inmesini bağırarak söyledi. Kız bu bağırmadan sonra aniden kafasını ileri geri hareket ettirmeyi durdurdu. Arabada ölüm sessizliği denilebilecek kadar sessizlik oldu. Kız sonra aniden kafasını çevirerek David'in gözlerine baktı. David kızın gözlerinde orada olmaması gereken şeyleri gördüğünü iddia etti ve bayıldı. Arabada sabaha kadar baygın yatan David uyanır uyanmaz soyulduğunu düşündü. Çünkü kız ortada yoktu, gitmişti. Fakat olayı biraz daha ilginç kılan şey ise arabanın kapılarının kilitli oluşuydu ve David'in aracının kilitleri gizli olduğundan içeriden açılsa bile dışarıdan kapanmadan kilitlenmezdi. Yani birinin dışarıya çıkması mümkün olsa bile kapıyı kapattıktan sonra kilitleyememeliydi. David soluğu polis karakoluna aldı. Yaşadıklarını anlattı. Polis memurları herhangi bir hırsızlık, saldırı veya suç olayı yaşanmadığı için herhangi bir işlem başlatmadı. O gün David'in ne yaşandığı hiçbir şekilde kimse tarafından açıklanamıyor. Fakat bir gerçek var ki David artık hiçbir otostopçuyu arabasına almıyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.